Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel yazlık bluzu anlatmaya çalışacağım. Videosunu az önce bitirdim. Gerçekten benim de çok beğendiğim bir bluz oldu. Emeğinize değecek, masrafınıza değecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. 34-36 beden için çalıştım. Yani şimdi üzerine giydireceğim mankenin ölçülerine göre ördüm. Siz isterseniz daha da arttırabilirsiniz bedeni. Bu çok kolay bu modelde gene. Bir sıra daha fazla örersiniz. Motifi çok fark eder çünkü. Sonra trabzan sayılarını arttırırsınız ve istediğiniz bedende bluzlar örebilirsiniz. Daraltmaya ve genişletmeye müsait bir model olduğunu düşünüyorum. Neredeyse 3 videodur bu kötü sesle konuşuyorum. O yüzden özür dilerim. Ben de farkındayım sesimin çok kötü geldiğinden. Yalnız faranjit, hafif bir grip, kırıklık derken bayağı uzadı. Geçmek de bilmiyor. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Hadi videoya da geçelim. Toplam 4 motif kullanıyoruz. Bir tanesini ve beden örgüsünün diğer tarafını, yarısını da şimdi videoda birlikte öreceğiz. 3,5 milim tığ kullanıyorum ve pamuklu koton ipler. Mercerize olabilir. Bilinen markaların, daha çabuk ulaşabileceğiniz markaların koton ipleri olabilir, merserizeleri olabilir. Yani yaz için olan her türlü iple örebiliriz. Sihirli halka içine bir zincir, sonrasında 8 sık iğne örüyorum. Sekiz. İlk sık iğneye bağlıyorum. Şimdi yaprakları yapıyoruz. Çiçeğin yapraklarını. 2 zincir, aynı ilmeğin içine iki, 3 yarım trabzan, bir de zincir çekmiştik. 4 topluyorum. Aralara 3'er zincir. Diğer ilmeğe, burada 8 sık iğnenin her birine yaprakları örüyoruz. 4 tane yarım trabzan. Ve tığdaki ilmekleri topluyorum. 3 zincir, diğer ilmeğe dört topluyorum. 8 adet örüyorum. 8 adet yaprağı örüp ilk yaptığım yaprağı bağladım ve ipini kestim. İçinden yürüterek temizledim. Şimdi açık renk, yani taş rengi ipe geçiyorum. Herhangi bir yerden, boşluktan bir sık iğne ile sağlamlaştırıyorum.
2 zincir, 2 trabzan, ikili trabzan, çektiğim zincirle birlikte 3 tane oldu. Burası köşe. Sıranın bitiminde burayı tekrar doldurarak sırayı tamamlayacağız ve köşe olacak. Bir zincir, hemen boşluğa bir sık iğne, bir zincir, şimdi gene köşe, 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, bir zincir, boşluğa bir sık iğne, bir zincir, gene köşe. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Başladığım noktaya 3 trabzan daha ördüm. Köşeyi oluşturdum. Şimdi bir üst sıraya ve son sıraya çıkmak için bir zincir çektim. Doladım. 3 zincir çekerek başladığım sıranın 3. zincirine bir yarım trabzan yapıyorum ve köşeyi oluşturuyorum. Gene yarım köşe yapıyorum. 3 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, sık iğnenin üstüne bir trabzan, bir zincir, gene aynı boşluğa bir trabzan daha. V desen çalışmış olduk. 2 zincir, köşe. Üç trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, aynı yerin içine örüyoruz. Sonrasında 2 zincir, sık iğnenin üzerine trabzan, bir zincir, aynı yere bir trabzan daha, 2 zincir ve köşe. Şimdi herhangi bir sırasında birleştirebiliriz. Köşedeyim, 3 trabzan, bir zincir, şöyle köşeye tığ geçiriyorum, bir zincir, 3 trabzan daha öreceğim. İsterseniz trabzanları hiç birleştirmeden sadece boşluklarda birleştirerek de örebilirsiniz. Ama ben trabzanlarla da birleştirdim. Daha açık motif isterseniz sadece boşlukları birleştirirsiniz. Trabzanlarda hiç birleştirmezsiniz. Şimdi diğer motiflerde yaptığım gibi şöyle alıyorum, geçiriyorum. Sonra bir tane daha örüyorum trabzan. İkinci trabzanın üzerine alıyorum, birleştiriyorum. Üçüncü trabzan, üçüncü trabzanın üzerinden alıyorum, birleştiriyorum. Arada 2 zincir vardı. 2 zincir çektim. Sık iğnenin üzerine bir trabzan, bir zincir ve V desenin içinden alıyorum. Başka zincir çekmiyorum çünkü arada bir zincir vardı. Gene aynı boşluğa V desenden de birleştirdim. Gene 2 zincir,
Birinci trabzan, ikinci trabzan, ve üçüncü. Bir zincir, gene köşeden batıyorum, bir zincir ve bir sırada motifi trabzanlarından, ortasından, gene trabzanlarından ve köşelerden birleştirmiş oldum. Ve sırayı bitiriyorum. Son köşede 3 zincir çekiyorum. Tepe noktasında kesiyorum. Şöyle bakın. Şimdi bu bedenin diğer yarısını örmeye başlıyoruz. Şimdi 38 trabzan üzerinden çalışacağız parçayı. 40 tane zincir çekiyorum. Bol bol, hiç sıkmadan ...40 zincirden sonra 1 2 3. zincirin içine ikili trabzanlar örerek sırayı tamamlıyorum. Her zincirin içine bir ikili trabzan. İkili trabzan dediğimizde bir iki kere çıkıyoruz. Bir kere doluyoruz. 2 kere. 38 adet ikili trabzan örüyoruz. Sıra sonunda 3 zincir çeviriyorum. Yanındaki ilmeğe, yanındaki her ilmeğin içine bir trabzan örerek sırayı gene 38 trabzanla bitiriyoruz. Bu şekilde 18 sıra örüyoruz. Burada olduğu gibi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 19. sıradan itibaren azaltarak en dar yerine kadar eksiltiyoruz. 18 sıra ördükten sonra şimdi daraltmaya başlıyoruz şu parçayı. 19. sırada 16 trabzan ördüm. Şuradaki ilk sıra. Çeviriyorum. Bir zincir. Buraya batmıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane eksiltmiş oluyorum. Şu bir zincir trabzan değil. Yanındaki. ...16 trabzan bırakmıştık sırada. Sonra dönerken şurada bir eksiltme yaptık. 15 trabzan. Burada herhangi bir eksiltme yok.
Şimdi 14 trabzan örüyorum. 2, 4, 16, 15, burada 14 trabzan olacak. Şu son eksilttiğim trabzanın üzerine batmıyorum. 14 trabzandan dönüyorum. Şimdi 13 tane olacak. Bir zincir. Her sırada eksiltiyoruz çünkü. Bu sırada son trabzana batmayarak eksilttik. Şimdi bir zincir. Şurada yaptığımızın aynısını örüyoruz. Dibine değil, bir sonraki ilmeğe ve topluyorum. Burada da bir trabzan eksiltmiş oldum. Yani 13 trabzan kaldı şimdi. Bir, iki, üç, dört, 5 sıra sonunda 12 ilmek kaldı. Son eksilttiğim, yani bir sıra alttaki eksilttiğime gene batmayarak bir tane eksiltiyorum. Dönüyorum. Bir zincir. Yanındaki ilmeğe. Buraya batmıyorum. Burada gene bir tane eksiltmiş oldum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. sırayı örüyorum. Toplam 9 sıra sonra 8 ilmek kalmış olacak. 18 sıra düz ördük. 9 sırada eksilterek ve tamamladık. Şimdi bu iki parçayı ortadaki 4 motife birleştiriyoruz dikerek. Bu şekilde motifleri parçaya oturttum. Aşağı yukarı işte 7 sıra denk geliyor motif aralarına. İpliği burada sağlamlaştırdıktan sonra ufak ufak dikiyoruz. Çok derine batmadan bir tane ilmek bırakıyorum diğerine. Her ilmeğe batmıyorum. Bir tane atlıyorum diğerine, karşılığına gene tek kanat alarak dikiyoruz. Bir ilmek atlıyorum diğerine. Motifin görüntüsünü bozmadan çok göze batan bir dikiş yapmıyoruz. Motifin ortasında dikiş ekleme yerindeyim. Bu şekilde düz bir masa üzerinde dikerseniz daha iyi oluyor. Yine bir tane atlıyorum ve tam karşılığına gelecek şekilde bir tarafı diktikten sonra diğer tarafı da aynı şekilde işaret iğneleriyle oturttum. Bu şekilde dikmek çok daha kolay oluyor. Motif genişliği tam 9 santim. Neye göre biz bu kenar azaltmayı yaptık? Tabii ki ortadaki motif sayısına, santimine göre. En son 8 trabzan kalmıştı. Bu da tam 4,5 santim. Tam 4,5 santim. Yani motifin yarısı. 4,5 santimde bu tarafı 9 santim. Bu şekilde hesaplayarak birbirine uygun açıları yakalayabiliriz. Uygun eksiltmeleri, uygun arttırmaları yakalayabiliriz. Güzel bir görünüm
yakalayabilmek için biraz hesap ederek gidersek çok daha güzel oluyor yaptığımız kıyafetler ya da çantalar. Şimdi herhangi bir tarafından şöyle ipi bağlıyorum. İstediğiniz kenar oyasını geçebilirsiniz. Hangisini beğeniyorsanız. Ben sadece sık iğne öreceğim. Boşluğa bir tane sık iğne ördüm. Sonra örgünün içine bir tane. Sonra gene boşluğa. Sonra gene örgünün içine. Boşluğa. Örgünün içine. Yani her sıraya 2 sık iğne örerek devam ediyorum. Çünkü ikili trabzanlar yaptık. Her birine 2 sık iğne örmemiz gerekiyor. Sık iğneye buradan başladım. Sonra alt kısımda her trabzana bir tane. Şimdi koltuk altını, şurası, şu kısım beden, sırta dönüyor ve burada bir bağcık yapıyoruz. Bağcığı bitirip geliyoruz. Burada da bir bağcık yapıyoruz. İstediğiniz uzunlukta bağcık yapabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız o kadar uzunlukta zincir çekiyorum. ...60 zincir çektim. Ucuna bir boncuk ya da bir püskül takabilirsiniz. Sonra ilmek kaydırarak döndüm. Tekrar şimdi buradayım. Yine 60 zincir çektim. Boncuğu alıyorum. İçinden geçiriyorum ipi ve hemen ilmek kaydırarak dönüyorum. Sıranın sonunda yanındaki ilmeğe bağlıyorum ve sık iğnelerle devam ediyorum. ...120 zincir çektim. 1 metre 30 santim kadar uzunluğu oldu. Bunlar da 60 ilmek üzerinden 30 santim. Tabii bu sizin öreceğiniz beden ölçüsüyle alakalı. Daha uzun, daha kısa çekebilirsiniz. Bu 34-36 beden için. Tam ideal bir ölçü oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Gerçekten hoş duruyor. Yani mankenin üzerinde de olağanüstü güzel durdu. Evet, videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz
Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.